Design Center 2606 ile birlikte artık pah kırma operasyonlarında front-end back takımı kullanabiliyoruz ve takım yollarında iyileştirmeler ve geliştirmeler mevcut. Şimdi gelin onlara beraber bakalım. Geldiğimiz zaman bir planar kısmında planar debür operasyonunu açıyoruz. Burada takım oluşturma sekmesinde gördüğünüz gibi bir önceki sürümlerde olmayan 3 yeni takımımız eklenmiş oluyor. Burada front and back takımdan örnekler yapacağız. Takımımızı oluşturduk. Örnek bir takım. Burada üst kısmı, alt kısmı ve iki kısmında ayrı ayrı kullanıp operasyonlar yapabiliyoruz. Yani hem iki tarafında bolt kısmından, front kısmından üst, back kısmından altı ile pah operasyonları yapabiliyoruz. Front kısmını yaptığımız zaman bu bizim bildiğimiz pah kırma operasyonuna birebir aynı şekilde işlem yapacak. Burada yine ignore hold seçenekleri de diğer eskiden kullandığımız şekilde aktif olarak geliyor. Back seçeneğine geldiğimiz zaman ters pah işlemi yapabileceğiz. Gördüğünüz gibi aynı takımla hem ters hem de normal pah işlemlerini yapabiliyoruz. Both seçeneği de iki tarafı da aynı anda çalıştıran seçeneğimiz olacak. Buradan yine iki yön içinde ayrı ayrı seçenekler, parametreler girerek çalışabiliyoruz. Yani front için ayrı, back için ayrı seçenekler. Yine aynı işlemleri süre takımda da yine eklenmiş takımlar arasında yapabiliyoruz. Burada yine ters pah için sadece tek bir takım kullanabiliriz. Takım yoluna gelen eklentiler arasında da Overlap Distance seçeneği bulunuyor. Burada giriş ve çıkış hareketlerine dikkatli olarak bakacak olursanız burada değiştirdiğim parametreye göre gördüğünüz gibi Overlap Distance'ı ayarlayabiliyorsun. Son olarak da takıma giriş çıkışlar olarak yeni giriş çıkış seçeneklerimiz bu şekilde eklenmiş. Lineer şekilde giriş çıkış yapabiliyorsun.